Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz tavuklu pide tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5 bardak kadar un aldım. Ortasını havuz şeklinde açtım. Yarım paket kadar yaş maya ekledim. Dilerseniz bir paket instant maya da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kadar şeker ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. 1 bardak ılık su ekliyorum. 1 bardak kadarını da yanıma aldım. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağım var. Birazını ekledim. Birazını en son hamuru toparlamak için ayırdım. Yavaş yavaş suyu ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben toplamda 2 bardak kadar su kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik bardak ölçüsüdür. Hamuru yoğurmaya devam ederken bu aşamada sıvı yağını da döktüm. Hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamuru yoğuruyorum. İsterseniz bu aşamadan sonra 1 yemek kaşığı kadar un serpiştirip o şekilde toparlayabilirsiniz. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamuru yaklaşık 5 dakika kadar yoğurdum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Mükemmel bir hamur oldu. Üzerini kapatıyorum. 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamurumu 1 saat kadar mayalandırdım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını aldım. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra masaya alıyorum. Hamuru 8 eşit parçaya böldükten sonra bezelerimi hazırlıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Ben pidelerimi bir tepsiye 4 tane sığacak şekilde ayarladım. Dilerseniz 8 adet sığacak şekilde daha küçük küçük pideler de yapabilirsiniz. Bezeleri hazırladım. Bezeler dinlenirken bu arada ben de iç harcını hazırlamaya başladım. Dilerseniz hamuru hazırlamadan önceden de yapabilirsiniz. İç harcını pişirerek yapıyorum. 750 gram kadar göğsü küçük küçük doğradıktan sonra sıcak tavanın içerisine bırakıp kapağını kapatıyorum. Bu şekilde suyunu salmasını bekliyorum. Suyunu saldıktan sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. O aşamada kameradan çıktı. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. 2 adet orta boy soğanımı küçük küçük doğradım. Etlerin üzerine ekledim. Yavaş yavaş rengi dönünceye kadar kavuruyorum.
Soğan hafif yumuşayıp pembeleştikten sonra biberlerimi ekliyorum. 1 adet kapya biber, 3 adet yeşil biber kullandım. Biberleri de kavuruyorum. Çok aman aman kavurup yakmanıza gerek yok. Yumuşayıp rengi dönmesi yeterli olacaktır. Zaten pidenin içerisinde de ekstradan pişiyor. 1 bardak kadar domates sosu ekledim. Dilerseniz 3 tane domatesi rendeleyip kullanabilirsiniz. Bu aşamadan sonra kaynamaya bırakıyorum. Yaklaşık bir 5-6 dakika kadar kaynattım. Baharatlarını ekliyorum. Baharatları kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tuz, pul biber ve karabiber kullandım. Baharatlarını ekledikten sonra 2 dakika kadar daha pişmesi yeterli olacaktır. İç harcını hazırladım. Tamamen soğuduktan sonra kullanıyorum. Dediğim gibi hamuru hazırlamaya başlamadan önce de yapabilirsiniz. Bezelerimi dinlendirdim. Undan destek alarak pide şeklinde açıyorum. Elimle biraz büyüttükten sonra merdane yardımıyla açıyorum. Fazla ununu sirkeledikten sonra pidelerimi hazırlıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Tavuğu ve malzemeleri çiğden kullanan arkadaşlarımız da var. O şekilde de hazırladım, bu şekilde de hazırladım. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Pideleri hazırladıktan sonra ben bir 5 dakika kadar dinlendiriyorum. Daha sonra kenar kısımlarına yumurta sarısı ve süt karışımı sürüyorum. Bu arada fırınımı da 220 dereceye verdim. Yaklaşık 12-15 dakika arasında pişiyor. Kontrollü bir şekilde pişirin. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Pidelerim fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizler için doku testine geçiyorum. Bir rulet yardımı ile veya bıçak yardımı ile kesebilirsiniz. 4 tanesini de kaşarlı olarak hazırladım. Fırından çıkmadan bir 5 dakika önce kaşar serpebilirsiniz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.